Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Yine yollardayız. Güzel bir pazar günü yola çıktım. Biraz can sıkıntısından dolayı gezmek istedim. Biraz gazlayayım dedim. Hiçbir sebebim yokken motorumu atladım. Şehir merkezine gideceğim ama yine dediğim gibi farklı yolları tercih ediyorum. Biraz yolu uzatıyorum ama motorun da özgürlüğü burada olsa gerek. Hepinize şimdiden keyifli seyirler kıymetli dostlar. Kırkından sonra motora başladık. Şimdi 40'ından sonra motor alınır mı? Motor sürülür mü? O gibi soruların cevaplarını sizinle paylaşacağım. Tecrübelerimi size aktaracağım arkadaşlar. Bence önce biraz sürelim. Sonra şehir merkezine yaklaştığımızda tekrar konuşalım. Sincap mı bu ya? Aa, sincaba bak. Pişt. Evet, güzel bahçelerin arasında tabii böyle canlıları da görmemiz mümkün. 20 yıllık şoförüm. Belki daha fazla. Tabii araba şoförüyüm, yani arabayla seyahat ediyorum. Motorla bir tecrübem olmadı. Yaklaşık bir yıla yakın yeni motora başladım. Zaten bunu da videolarımda sizinle paylaşıyorum. Motor serüvenimi kanalımda paylaşarak hem kendime bir anı bırakıyorum, hem çocuklarıma bakacakları, izleyecekleri anılar bırakıyorum. Hem de tecrübelerimi aktarıyorum, yaşadıklarımı aktarmak için aslında bu videoları çekiyorum. Çok bir amacım yok işin açıkçası. Beni bu yolda birlikte desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bize biraz motivasyon kaynağı da oluyor işin açıkçası. Hepinize şu ana kadar verdiğiniz desteklerinizden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Bak. Şu gördüğünüz önde giden Renault arkadaşlar. Sabahtan beri şu yolda bakın 95 ile gidiyorum. Arkadan selektör yakıyor. Solla geç kardeşim. En son dayanamadı. Emniyet şeridinden beni sağlayarak geçti. Rabbim böyle şoförlerden ülkemizi, milletimizi korusun. Başka hiçbir şey demiyorum. Şehir merkezine girdik sayılır. Ne konuşuyorduk? 40 yaşından sonra motora binilir mi? Elbette ki binilir. Şimdi 40 yaşında motor sürmenin avantajlarından başlayayım. Bir kere arkadaşlar, motor işi biraz heyecan işi olduğu için yaş ilerledikçe insandaki risk alma potansiyeli biraz düştüğü için bence daha temkinli, daha sakin bir sürüşle kaza yapma riskinizi ortadan kaldırırsınız. Tabii bu biraz da neyle alakalı? İnsanın ruhuyla alakalı. Çılgın ruhlular için değil tabii bu. Çünkü altınızda ne var? Kocaman bir makine var. Gerçi bu küçük 125 cc'lik ama bu da yani iyi kalkıyor arkadaşlar, öyle demeyin. Büyük canavar motorlar sürerseniz o kesinlikle çok dikkat edilmesi gereken, insanı dürtükleyen bir motor. Ben bunu ehliyet sınava girdiğimde sürdüğüm motordan biliyorum. Yani altta bir çılgın var ve bu çılgın sürekli gitmek istiyor. Yaş gençken, insanın delikanlı çağında motor kullanması bana sorarsanız düşük cc'lerde olmalı. Ne kadar usta olursa olsun insan, altındaki o güç insanı yoldan çıkartabilir. Benim fikrim yani bu. Tabii sizin de farklı fikirleriniz olabilir. O yönden 40 yaşından sonra başlamanın bu böyle güzel bir tarafı var. Dezavantajlarına gelecek olursak aklıma gelen bir dezavantaj var mı? Şöyle bir düşünüyorum.
İşin açıkçası bir dezavantajı aklıma gelmiyor arkadaşlar, kıymetli dostlar. Şu vizörümü bir açacağım. Acayip bunaldım. Bence kesinlikle 40 yaşından sonra motora başlanır. Şimdi bu biraz da özgürlük. Şu an çıkıyorsunuz, çarşının her yerine girebiliyorsunuz. İstediğiniz yere park edebiliyorsunuz. Benim aracım varken yani bu çarşının göbeğine gelmek yani işkence. Ama motorla bakın şuraya hemen park edip çarşıya gidebilirim. Gezebilirim yani. İkinci bir husus yakıt tasarrufu. Müthiş yani, az yakıyor motor. Tabii kullandığınız motora göre de değişir bu. Benim videolarımı izlediyseniz çok fazla böyle atraksiyonlara girmediğimi göreceksiniz. Biraz mülayim bir kullanıcıyım. Motoru ilk sürmeye başladığımda kıymetli dostlar, yani akşam evde yatarken ya nasıl gidiyorum böyle 80'le 90'la, yani ya bir şey olursa gibi böyle panik ataklar geçirdiğim yani panik atak değil de böyle düşünüyordum yani. Çünkü şöyle hızlı gidiyorsunuz yani 80-90 falan, böyle yere bakıyorsunuz böyle 80-90 falan. İnsan bir acayip oluyor ama o duygu artık şu anda yok. Geçti. Sonuçta yani ama bir şeyde gidiyorsunuz. 2 cıvata bir somunun üstünde gidiyorsunuz yani. Motorlar riskli. Yani bu riskleri göze alarak tabii binmeniz gerekiyor. Bu riskleri bilmeniz gerekiyor. Siz ne kadar düzgün sürerseniz sürün, ne kadar doğru yapmak isterseniz isteyin, karşıdaki sürücünün, yanınızdaki, çevrenizdeki sürücünün sizi fark etmesi gerekiyor. Motoru aldıktan sonra mutlaka büyütmek isteyeceksiniz. Ben de şimdi 125 cc'yi kullanıyorum ama tabii ki bunu daha da büyütmek istiyorum işin açıkçası. Daha güzel makineler de kullanmak istiyorum. Bu yolun sonu nereye gidecek? Valla hep birlikte göreceğiz. Kanalımı takip ederseniz muhtemelen, ölmez sağ kalırsa, Allah nasip ederse, bakalım ne olacak. Evet kıymetli dostlar, motorla giderken sohbet etmek, kask altından sizlere bir şeyler anlatmak gerçekten değişik oluyor. Yani zorlanıyorum işin açıkçası. Çünkü hiç yapmadığım bir şey. Yani ilk başlarda çok zorlanıyordum. Şimdi hadi biraz alıştım işin açıkçası. Böyle trafikte muhabbet etmek de hoşuma gitmeye başladı. Güzel oluyor. Bazen trafikte de tabii dikkat etmek gerekiyor. Bazen böyle sesim kesilebiliyor. Kelimelerin arası uzayabiliyor. Biraz da benim acemiliğimden kaynaklanıyor. Şimdi bakın arkadaşlar, şu arabanın şoförü beni sağ aynasından görmesi çok zor. O yüzden burada sağdan giderken dikkatli bir şekilde geçmem gerekiyor. Çünkü şoförler, ki biz de şoförüz biliyoruz, genellikle sol aynaya bakarız. Sağ aynaya bakmayız. Özellikle bir aracın sağından geçerseniz burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kıymetli dostlarım, aman dikkat edin. Hoppala. Düz gideyim ya. Evet, bayağıdır geziyorum kıymetli dostlar. Vallahi ben zevk alıyorum. İnşallah siz de alıyorsunuzdur. Evet, bir akşamüstü vakti. Hadi. Allah'ım, bu acemi herhalde. Evet. Fazla sıkıştırmamak lazım acemileri de. Çünkü onlar da işin yolun başında, değil mi? Bazen sabırsız davranıp düdüğe çok fazla asılmamak lazım. Arkadan gelen
fazla düdük çaldığı zaman veya sıkıştırdıkları zaman onlar da tabii kendilerine göre daha panik yapıp hata yapacaklardır. Hataya sebebiyet vereceklerdir. Evet, karşılıklı anlayış trafikte önemli bence. Biraz empati kurmak gerekiyor. Oo, şeye denk geldik. Eyvallah. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şundan da söz edeyim. Bilmiyorum bana ne derece katılırsınız. Motorlarınızı, araçlarınızı veya sevdiğiniz ne varsa, çok fazla sevdiğiniz ne varsa bunları arkadaşlar fazla sevmeyin. Aşırı sevmeyin çünkü onunla imtihan olursunuz. Motorunuzu çok severseniz motorunuzla imtihan olursunuz. Arabanızı çok severseniz arabanızla imtihan olursunuz. Bunu unutmayın. Tabii ki seveceğiz ama bir sevme ölçüsü olması lazım. İşte bu sevme ölçüsünü, o ölçüyü iyi korumamız gerekiyor. Bu şartlar altında severseniz onlara da size de zarar gelmez. Örneğin motorunuzu çok seversiniz. Sağından solundan ses gelmeye başlar. Bozulmaya başlar. Başka şeyler olur. Arabanızı çok seversiniz. Ufak bir sürtme olur. Kaza olabilir. Allah korusun. Bozulabilir. Dolayısıyla bunlara dikkat edin. Ölçülü sevin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kıymetli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.